Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir teknik analizi videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bitcoin, XRP ve AVAX inceleyeceğiz. Klasik. Son videoda göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Bugün önümüzdeki bir hafta ve 10 günlük süreçte Bitcoin'de nasıl bir hareket dizilimi yaşayabiliriz ve bu periyotta bizi neler bekliyor? Biraz size bunlardan bahsetmek istiyorum. İsterseniz gelin kısaca size 10 gün önce nelerden bahsetmişiz ve bugün sonuç ne olmuş? Gelin birlikte bunu bir izleyelim. Ama aslında bu bölümün düşüşteki son bir yapı olduğunu düşünüyorum. Ve bu düşüş yapısının da hemen hemen neredeyse %50'lik bölümü tamamlandı ve ben volatilite olarak beklemiş olduğum süreçte buradan bir geri çekilme ve arkasından tekrar bir düşüş görürsek arkadaşlar sonunda sert bir düşüşle beraber aynı şu bölümdeki gibi bir hareketin oluşabileceğini düşünüyorum. Arkasından buradaki çıkışla beraber de Bitcoin'in en azından şu bölümdeki düşüşünü bitirip yeni bir karakter kazanacağı dalganın içine gireceğini düşünmekteyim. Analiz karşınızda 10 gün önce neler söyledik, adım adım neler gerçekleşti ve buradaki bu düşüşten sonra dahi küçük bir düşüş gelmesi gerektiğini net bir şekilde buraya çizdik. Size aynı zamanda zaman periyoduyla da buradaki düzeltme yapısının bu bölümde %75'inin bittiğini, hatta buradaki bu kısa dalganın da %50'lik hareketinin tamamlandığını, bir düşüş hareketinin kaldığını ve bu bölümden de Bitcoin'de yukarı yönlü bir hareket beklediğimi gayet net bir şekilde açıkladığımı düşünüyorum. Hem zaman, hem fiyat, hem yön, bütün hepsi bu analizin içinde var arkadaşlar. Like'ı hak ettiğini düşünüyorum. Videoyu burada durdurup bir like atarsanız sevinirim. Şimdi gelelim analizimize. Bakın buradaki kurgumuz net bir şekilde gerçekleşti. Bu bölümdeki bu yükseliş hareketinde kurguladık. Gerek burada 101.000, gerek 99.400 ve maksimum salınım yapacağı 382 seviyesi 95.000 seviyelerini işaret ettik. Ve burada 101.000 ile 99.000 aralığındaki bu dönüş hareketini çok sert oluşacağını ve çıkan bu hareketten sonra da yapılarının yeniden analiz edilmesi gerektiğini sizlere anlattım. Şimdi o evredeyiz arkadaşlar. Artık bu analizi görmeyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü daha temiz hale gelmiş, analizin, tahminin bitmiş, yeni bir tahminin oluşacağı grafiğe geçeceğiz. Bakın arkadaşlar, burada net bir itki dalgası ile çıkış hareketinin olduğunu görmekteyim. Ve buradaki bu hareket yapısı kısa vade içinde 1, 2, 3, 4, 5 gibi bir yapıya entegre olup arkasından tekrardan bir düşüş gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bir geri çekilme yaşayacağımızı tahmin etmekteyim. Bu geri çekilmenin orta bandının üstünde kalması Bitcoin'in yeni oluşacak yapısı için çok güçlü bir destek olduğunu gösterir. Tabii ki buradaki C dalgası alt bölümlere de sarkabilir arkadaşlar. Bu bölgeyi ben tekrardan 104.000 ve 102.000 bölgesi olarak işaretlemek istiyorum. Ve buraya gelen hareketin yeniden bir momentum kazanma ihtimalinin olduğunu sizlere söyleyebilirim. Şimdi yavaş yavaş aslında bu bölümlerden fiyatların biraz geri çekildiğini, bu çok sert çıkışın kendini hacimsiz bir evreye geçireceğini düşünüyorum. Ortalama olarak burada da arkadaşlar 106.500 ve 109.000 band aralığına kadar bir seviyenin içinden fiyatlarımıza tekrardan bir aşağı yönlü hareketin oluşacağını düşünmekteyim. Burası bizim için önemli bir bölge ve buradaki ilk hareket yapımızın birinci ya da A olma ihtimalini unutmadan yukarı yönlü yeni bir yapının başladığını düşünüyorum. Buralarda gayet net düşüşler, buradaki bu bölümlerin hepsinin kurgulanması, buradaki 4'ü Nisan'da söylememiz tabii ki bir güven oluşturuyor olabilir ama sizlere de şunu söylemek isterim. Hepimiz insanız, yanılabiliriz. O yüzden aksi bir senaryoyu size söylemek isterim. Çünkü buradan bu şekilde bir çıkış yapısına sahip olacak bir Bitcoin düşünmemle beraber bu bölümlerde 99.000'lerin tekrardan görülmesiyle daha aşağıya 95.000 hedefinin olacağını söyleyeyim arkadaşlar. Burada kritik eşik benim için 99.000 bölgesi. Ama 102-104 aralığında destek bulabilen bir Bitcoin bence yukarı yönlü adımını yavaş yavaş başlayacaktır. Ve gerçekten Bitcoin dünya piyasalarına karşı güçlü durdu arkadaşlar ve bu hacmi de net bir şekilde burada bize gösterdi. Bu düzeltme yapısında yavaş yavaş tamamladıktan sonra orta band seviyelerimiz gayet net bir şekilde görünüyor. Sizin için buralara birkaç sayı atayım. Destek dirençleri görmeye çalışın arkadaşlar ve bu bölümün içinde de gelebilecek yeni bir aksiyon hareketinin yine aynı buradaki gibi hacimli olması gerekir. Bu hacim gelmediği sürece arkadaşlar arkasından o yüksek volatilite gelmeyecektir. O yüzden
çıkışlarımızda hacim görmemiz şart diye düşünüyorum. Şimdi gelin ana temadaki kurgulamış olduğumuz Elliott Wave yapısına bakalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar analiz karşınızda duruyor. Bu da Elliott Wave'in gerçekten güçlü olduğunu gösteriyordur umarım sizlere. Şimdi bakın buradan itibaren yapmış olduğumuz analizlerle C ihtimali olursa bu bölümlerden düşüş gelir. Ama burayı kırıp çıkarsak burası bir 3. dalgadır. Bu bizi 4'e iter. 4'ten sonra 5'e çıkarız. Yaklaşık 2 aydır arkadaşlar hiçbir şekilde FOMO olmadan analizimize sadık kalarak bütün yönleri tutarlı bir şekilde çıkarabildik sizlere arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu yapıda 5. dalganın içinde olduğumuz artık yavaş yavaş belli. İlk olarak bu temastaki bu çıkış hareketine de bir beşli yapı oluşturabilir dedik ama bunun da koşulu buradaki 110.000 seviyesini kırmasıydı. Bunu kıramayan ve tekrardan aslında düzeltmesine devam eden bir Bitcoin gördük. Buradaki gelen bu hacimle yeni bir düzeltmeden sonra yukarı yönlü bir atak tekrardan başlatabilir. Söylediğim gibi kritik eşik bundan sonra 99.000 bölgesi. Yani bu kutunun içine bir daha giren bir Bitcoin görürsek bu bizim için riskli olacak bir durumdur. Artık buradan sonra yürümesi gereken bir Bitcoin olduğunu düşünüyorum. Tabii insanlar korktu, burada alamamış olabilirler ama bu bölümleri çok fazla bir şekilde sizlere söyledim. Kısaca 10 günlük dönemde ben buradaki bu çıkıştan sonra bir düzeltme hareketinin olacağını ve buradan sonra da tekrardan bir çıkış hareketinin olacağını düşünüyorum. Bu bölümleri de tabii ki part part sizlerle beraber inceleyeceğiz. Gelin şimdi bir dominansa bakalım. Altcoin'ler ne durumda? Dominansta da net bir şekilde arkadaşlar trendimizin orta bölgesi çok iyi bir yerde. Bakın burası çok uzun bir zamandır çok temiz bir bölge olarak çalıştı ve şu an destek bölgesinde. Burayı kaybetmediği sürece ki burada bu kadar direnç olmuş bir yer burada da destek olacaktır diye düşünüyorum. Ve burasından gelecek yeni bir yükseliş hareketi altcoin'lere bir geri çekilme yaşatır. Şu bölgelerin altına inmesiyle beraber yani 64 bölgesinin 64.500'ün altına inmesiyle beraber daha iyi bir momentum kazanacağını düşünüyorum. Ama şu anki gördüğüm yapı ise net bir şekilde hacimli direnç kırılışı ve buradan gelip tekrardan test edilen bir destek oluşu buradan da arkadaşlar belli oranda yukarı yönlü yeni bir hareket başlatabilir. Tabii ki bu düşüş devam edebilir aşağı yönlü ama bunun için kritik eşik bu bölgelerin altında arkadaşlar günlük kapanışlar yapmasıdır. Bunu yaptığı takdirde bu bölümü biraz daha detaylı bir şekilde inceleriz. Ama şu düşüşle beraber ufak bir tepki almasını minimum kısa vade içinde düşünüyorum. Şimdi gelelim sizlerle beraber XRP'ye. Evet arkadaşlar XRP'yi görmektesiniz ve bu bölgedeki bu çıkış hareketini gayet temiz bir şekilde sizlerle uzun süre konuştuk. Bu bölgedeki destek seviyem benim için uygun seviye 1.80 ama fiyat 1.90'a kadar gelebildi ve bundan sonra bir tepki aldı. Tabii ki buradaki bölgeyi Bitcoin'e entegre bakan birisi Bitcoin'deki hacmi gördüğünde XRP'ye de aslında bir geri dönüş emaresi olabileceğini düşünebilirdi. Yeniden geldik çöp bölgemizin içine. Bakalım ne yapıyor? Fiyat bu bölgenin içine tekrardan geldi ve bu bölgenin içine bu gelişle beraber arkadaşlar buralarda kalıcılık sağlaması gerekir. Ne için? Yukarı çıkması için. Ama burada yukarı yönlü bir hareketten ziyade tekrardan buraya altına bir geri çekilmeyle burayı kendine direnç yaparsa tekrardan bu bölgeye kadar bir düşüş ihtimali var. O yüzden arkadaşlar bu bölge XRP'de hacimli bir hareketin tekrardan beklenilmesi gereken bir bölgedir. Fiyat çok sıkıştı. 2 dolar 10 sent ve 2 dolar 35 sent arasında çok uzun zamandır yataylayan bir XRP var. Ve volatilite kazandığı zaman yani biraz dominansın geri çekilmesini yaşarsa XRP buradan yukarı yönlü bir atak yaşayabilir. Ama dominansın destekte durduğunu sizlere hatırlattım. Ve bu destekten yukarı yönlü gelebilecek minör bir hareket tekrardan XRP'nin 2.10'lara doğru geri çekilmesine sebep olabilir. Yavaş yavaş izleyeceğiz, adım adım gideceğiz ve bu bölgeyi temiz bir şekilde çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Tabii ki FOMO olmaya gerek yok. Buradan 10 dolar, buradan 1 dolar hedeflerini konuşmaya gerek yok. Sebebi tekrardan bu denge seviyesinin içine gelmiş bir XRP'yi görmemiz. Evet bunun altına tekrar çıkarsa konuşacağımız seviyeler artık 1.70'lere kadar geri çekilebilir. Ama burada 2.30'ların 2.35'lerin kırılması bakın artık bunu güncelliyoruz arkadaşlar bu seviyeyi. 2.35'lerin kırılması bizim için bundan sonra XRP'de güzel bir periyodun başlayacağını gösterebilir. Şimdi gelin sizlerle AVAX bakalım arkadaşlar. Evet görmektesiniz arkadaşlar ayın 19'unda en son size yapmış olduğum analizde buradaki bu yükselişle beraber tekrardan bir düşüşün yaşanması gerektiği, burada
burada 15.69-16.70 kadar bir destek aralığının olduğunu ve buradan tekrardan bir yukarı çıkış hareketinin olacağını konuştuk. Bu hareketin hacimsiz kalması, trendin içine kendini atamaması ve zayıf olmasıyla beraber bu sefer buradan daha sert bir geri çekilmenin yaşanabileceğini konuştuk. Ve şu an gayet net bir şekilde buradaki AVAX'ın düşüşünü, tekrardan çıkışını çok güzel bir şekilde kurguladık. Hatırlayanlar tabii ki vardır. Burayı çok konuştuk arkadaşlar. Bu bölge bizim için önemli bir seviye aralığı. Ve burada AVAX'ın üstüne atması gereken bölge bundan sonra net 19 bölgesi arkadaşlar. 19'un üstüne çıkan bir AVAX görürsek buralardaki destek hareketlerinden sonra yeni bir yükseliş hareketine AVAX entegre olabilir. Ama burada kalıcılık sağlayamazsa yani 19-19,5 bu aralık çok önemli bir aralık. Buraya tekrardan gelip buralarda kapanışların üstünde yapamazsa bu fiyatta aslında bu bölgenin gayet uzun vadede net bir şekilde kırıldığını, test edildiğini, yeni bir düşüşe aslında entegre olduğunda bize gösterebilir. Dikkatli olunması gereken bir bölgedeyiz. AVAX için, XRP için. İkisi de denge bölgelerinin içinde. XRP çok daha dengeli bir hareket gösterirken AVAX aslında desteği kırıp yukarı yönlü bir çıkış yapamadı. XRP ise tam olarak aslında bunu gerçekleştirdi. Bakın 1.90'a kadar düşen XRP düşünün tekrardan geldi buralara kadar. Ama AVAX'ta bu çıkış olmadı. Tabii ki AVAX XRP'ye göre biraz daha şu an ucuz ama bize güven vermesi gerekir. Ne için? Yukarı yönlü çıkıp buralarda fiyatlanması için. Bundan sonraki hareket bizim için daha olası ve iyi olacak. Ama böylesi bir çıkışı görmediğimiz takdirde hala aslında yapımız net bir şekilde ilk baştaki görmüş olduğunuz analizdir arkadaşlar. Burada bir düşüş yapısı var. Buraya Z dedik ve bu Z dalgası uzama ihtimali vardır ve bu bölümün içindeki bitiş hareketi ise eğer buradaki gelen ilk hacim olumlu ama bu bölgelerinde üstüne çıkması gerekir. Çıkmadığı takdirde riskli alanda yeni bir çöp bölge oluşturursa arkadaşlar kırılımı bakın bizi aşağıya 12, 13, 10 ve 9 dolar aralığına kadar geri çekeceği bir bölgeye gelir arkadaşlar. Dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu bölüm çok önemli bir bölüm. AVAX yukarı çıkacaksa, iyi bir hareket yapacaksa bu bölümlerden start alacak. Ama hala düşüşüne devam edecekse de 19'un üstüne çıkmadığı takdirde bunu bize net bir şekilde göstermeye başlayacak aslında. Şimdilik beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, iyi akşamlar.